Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 2 ilmek ve katları ile yapılıyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmeğimi şişime attım. 3,5 numara şiş ile örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka tarafındayım. İlmekleri sıra boyunca ters örüyorum. İlk sırayı bu şekilde arka yüzden ters örerek tamamlıyorum. Örgümün ön tarafındayım ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimin ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir tane ilmek uzatıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örüyorum. Tekrar ilk ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. İlmeğin kendisini düz örüyorum. Bu sırada ilmek sayısı 2 katına çıkıyor. İlmeğimiz kabartmalı 3 boyutlu görünen bir örnek. Kabartmalarının belirgin olmasını istiyorsanız bu çıkarttığınız ilmeği ve ördüğünüz ilmeği hafif uzun tutarak örmeniz lazım. Son ilmeğimin arasından bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimin kendisini örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi ikişerli olarak düz örüyorum. Ve tekrar eski sayıya geri getiriyorum. İlmeklerimiz 2 katına çıkmıştı. Bu yüzden arka yüzde ilmeklerimizi ikişerli olarak düz örüyoruz. Kendi aralarında gruplar halinde ayrılan bir model. Bu yüzden her grubu birlikte örerek ilmek sayısını eksiltmemiz gerekiyor. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şu anda tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasındaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ön yüzde düz olarak örüyorum. İlk modelimizi tamamladık. Bundan sonraki bölümlerde ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Tekrar örgümün arka tarafını çevirdiğim zaman ilmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modeli şimdi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğimin kendisini örüyorum. Önce ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyoruz. Sonra ilmeğin kendisini örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ilmek sayısı 2 katına çıkacak.
ilmeğimin aynı şekilde ara boşluğundan bir ilmek çıkartıp ilmeğimin kendisini ördüm. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamlıyorum. Bu modelde başlangıç ve bitiş ilmeğini tek ördüğümüz için o ilmekleri arka yüzde sadece örmeden alıyoruz. Kesme işlemi yapmıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği düz örerek topladım. Sıra boyunca bütün ilmekleri ikişerli olarak düz örerek topluyorum. Arka yüzden modelimizi tamamladık. Şimdi tekrar ön yüze geçtiğimiz zaman sıra boyunca bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Her modelin arasında bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters örerek boşluk veriyoruz. Dilerseniz bu boşluğu 2 sıra yerine 4 sıra veya 6 sıra yapabilirsiniz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde. Ben aradaki boşlukları 2 sıra verdiğim için model birbirine daha yakın durdu. Dediğim gibi bu aradaki boşlukları artırdığınız zaman örgünün biraz daha toparlama özelliği de artıyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Burası da örgümüzün arka yüzü. Bu şekilde merdiven şekli görünümünde bir model. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.